İster inanın, ister inanmayın. Meslek hayatınız boyunca tamamen kötü biriyle karşılaşmanız çok nadirdir. Ama ben onu gözlerine baktığımda şeytanın ta kendisini gördüm. Cinayet soruşturmasına dahil olan Los Angeles Polis Departmanı ve dedektiflerinden Tim Markian, Samuel Little için kurduğu cümleler işte bunlar. Çok sapkın insanla karşılaşmış, yine de içlerinde bir nebze olsun iyilik görmeyi başarmış, deneyimli bir dedektifin ağzından çıkan bu sözler bizlere Samuel Little'ın nasıl bir cani olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte bugün sizlere bu cani adamdan ve kararttığı hayatları anlatacağım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişiyi öldürmekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Samuel Little, mahkeme salonunda kurbanların ailelerine bu suçlamaları ben işlemedim diye bağırıyordu. Mahkemeyi sürekli masum olduğunu ikna etmeye çalışan Little, oldukça duygusal ve acıklı sahneler sergilemişti. Fakat sergilediği bu masum adam rolü kendisini bir ömür boyu hapis cezasından kurtaramadı. Yeterince inandırıcı olmayı başaramamış olsa gerek ya da kaderin bir cilvesi mi dersiniz, 4 yıl sonra kendisi ağır bir hastalıkla boğuşup ölüm döşeğine gelince işlediği tüm cinayetleri itiraf etmeye karar vermişti. Bu itirafı pişmanlıktan değil, kendisinin sadece istediği başka bir hapishaneye nakledilmekti. 3 cinayetten sorumlu olduğunu düşünülerek hapse atılan bu adam, nakil başvurusu esnasında 35 yıl içerisinde 90 kişiyi katlettiğini itiraf etmişti. Bu rakam 48 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Green River katili Gary Ritke'den ve 36 kişiyi öldürdüğü bilinen Ted Bundy'den çok daha fazlaydı. Yani karşımızda Amerikan tarihinin en vahşi, belki de en acımasız seri katillerinden biri vardı. Üstelik cinayetler işlemeyi bırakmasının tek sebebi de sadece yaşlanmış olmasıydı. Daha zamanı olduğunu ve genç olduğunu düşünürsek, işleyeceği cinayetler bunun kat ve kat fazlası olacaktı. Ohio'da lise öğrenimi gördüğü sırada okuldan atılan ve göçebe bir yaşama başlayan Little, ilk kez 1956 yılında hapse girmişti. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hapse girip sonrasında serbest kalmıştı. Ta ki 2012 yılında uyuşturucu bağlantılı bir suçtan gözaltına alınana kadar. Little'dan alınan DNA örnekleri 1980'lerde işlenen ve o zaman kadar failleri bir türlü bulunamayan 3 kadının cinayetini aydınlatmıştı. Kurbanlardan birinin cesedi apartman boşluğunda, bir diğerininki garajda ve sonuncusu da çöp konteynerinde bulunmuştu. Bu 3 kadın ağır bir şekilde dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü. Ki bu tam eski bir boksör olan Little'ın tarzıydı. Bu 3 kadını öldürmekten 3 kez ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Little, mahkemede cinayetleri kendisinin işlemediğini söylemişti. Ancak gerçek şu ki kendisi bu suçlar dahil 90 kişinin ölümünden sorumluydu. Little hapse girdikten sonra o güne dek aydınlatılamayan bazı cinayetlerin de şüphelisi olabileceği düşünülüp hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. O süre boyunca Kaliforniya'daki bir hapishaneye gönderilen Little, Teksas'ta başka bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında işlediği tüm cinayetleri itiraf edip FBI ile işbirliği yapacağını söyledi. Ancak ortada tek bir sorun vardı. Little ölüm döşeğindeydi ve FBI'ın tüm bu cinayetleri aydınlatabilmek için çok kısıtlı zamanı vardı. Anlaşılan o ki Little kendisine kurban olarak özellikle uyuşturucu bağımlısı ve seks işçisi kadınları seçiyordu. Üstelik kurbanların üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için ölümleri doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmişti. Şu ana kadar bahsettiği cinayetlerden 36'sı ile ilişkilendirebilen Little'ın tüm bu cinayetleri 1970 ve 2005 yılları arasında işlediği düşünülmekte. Bir FBI görevlisinin söylediğine göre Little öldürdüğü her kişiyi tüm detaylarıyla hatırlıyordu. Cinayeti nerede işlediğinden tutun da hangi model araba kullandığına kadar, hatta öldürdüğü kadınların eşkalini bile çizebiliyordu. FBI ise bugüne kadar aydınlatılamayan bu cinayetleri çözmek ve kurbanların ailelerinin içini bir nebze olsun rahatlatabilmek için Little'ın verdiği bilgileri perde arkasını araştırmasının peşinde. Little ölmeden önce bu 90 cinayetin tamamını aydınlatabilir mi, orası meçhul. Ancak acımasız bir katil tarafından hayatları elinden alınan bu zavallı insanların ruhlarını huzura kavuşturabilmek için ellerinden geleni yapmak zorundalar. Samuel Little öldürdüğü kişilerin eşkallerini detaylı bir şekilde çizdiği bilinmekte.
Bu çizimler cinayetlerin daha hızlı çözülebilmesi için FBI'nin sitesinden de paylaşılmıştır. Çizimlerle birlikte söz konusu kurbanlar hakkında bilinen bazı bilgilere de yer veriliyor. Böylece kurbanların ailelerine veya olaya tanık olan kişilere ulaşılabileceği düşünülmekte. İnsanlar ömürleri boyunca yaşadıkları durumdan etkilenip hata yapabilir. Fakat Liddell gibiler ruhunda kara bir leke ile doğmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.